Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videoda özellikle sitelerinde içerikleri olanları ilgilendiren bir eklentiyi paylaşacağım size. Onu anlatacağım. Nedir bu eklenti? Bir yazdırma eklentisi. Yani yazdırma olarak düşünmeyin, sırf yazdırma olarak değil, PDF'e çevirme artı e-kitaba çevirme. Neden böyle bir eklenti ihtiyacımız olsun? Onu düşünebiliriz tabii ki. Sitenizde bunu bir yedekleme de olarak düşünebilirsiniz aslında. Aklıma geldi şimdi de. Sitenizde içerikler var. Çok fazla içeriğiniz var. Bir şeyler paylaşıyorsunuz. Yazı paylaşıyorsunuz ya da ne bileyim böyle hikaye tarzı olur, roman tarzı olur ya da bilgi tarzı olsun. Bu tip içeriklerinizi birincisi yedekleme için kullanabilirsiniz bunu. Nasıl yedekleme yapabilirsiniz? Kağıda dökme değil de PDF olarak yedeklersiniz ve profesyonel şekilde PDF şeklinde gösterirsiniz bunu. Ya da içeriklerinizi bir e-kitaba çevirirsiniz. E-kitaba çevirdiğiniz zaman da bunun faydası ne olur? Çevrim dışı da mesela içeriklerinize ulaşabilir ve paylaşabilirsiniz. İnsanlar mesela sitelerinizden bu içeriklerinizi alıp bilgisayarlarına ya da cep telefonlarına, tabletlerine indirip çevrim dışı da internete bağlanmadan da mesela içeriklerinizi okuyabilirler. Böyle bir faydası var. Karşıma çıktı böyle bir eklenti. Hoşuma gitti açıkçası. Kurdum, denedim, test ettim. Ücretsiz sürümünde çok böyle özelliği de var aslında. Güzel özellikleri var. Ayarlar kısmında falan. Denemenizi tavsiye ederim. Bu yüzden de hoşuma gittiği için de eklentinin inceleme videosunu çekeceğim. Siz de bakın, eğer hoşunuza giderse sitenize kurarsınız. Neden olmasın diyorum. Hemen geçelim bir geliştiricinin WordPress sayfasına bir bakalım. Ondan sonra fiyatına bakarız. Artı bir de demoda bir bakalım nasıl gözüküyor, nasıl bir çıktı alıyor falan. Bunlara bakacağız. Hadi bakalım. Geliştiricinin WordPress sayfası. Kullanacağımız eklenti bu. İncelediğimiz eklenti bu arkadaşlar. Hemen Türkçesine geçelim. Türkçesi de bu. Bloğumu yazdır, baskı, PDF ve e-kitap dönüştürücüsü. WordPress eklentisi. Bu sayfaların linklerini videonun açıklamalar kısmında paylaşıyorum arkadaşlar. Lütfen girin, okuyun. Eklentiyle ilgili bilgileri alın. Ne işe yaradığını, ne yaptığını, ne ettiğini ben gerçi anlatıyorum ama detaylı bilgileri de geliştiricinin sayfasından ulaşabilirsiniz. Gayet güzel. Bizim WordPress sürümümüzde de şu an güncel. Burada da zaten anlatıyor. 3 ana özelliği zaten işte bir hızlı yazdırma artı yazdırma düğmeleri veriyor. İşte içeriğin altında üstünde nerede işte paylaşmak isterseniz orada düğmelerini gösterip isterseniz yazdırıp ister PDF'e isterseniz de e-kitap özelliğine çeviriyor arkadaşlar. Şimdi bilgisayarda kullanırken tabii ki şöyle bir şey var. Cep telefonlarında denemedim gerçi ama bilgisayarda bir tane tabii ki eğer e-kitaba çevirdiğinizde bir e-kitap okuyucusu lazım. O eklentileri de yükleyeceğiz. Tarayıcımıza yükleyeceğiz yani. Tarayıcının e-kitapları okuması için bir eklentiye, uzantılara yani şu tarafta gördüğünüz gibi bakın bende bir sürü var. Ben Opera kullanıyorum gerçi ama fark etmez. Google Chrome'da da var. Edge için de var. Yani var. Hatta şurada da Mozilla için, Microsoft'un Safari için de eklentileri mevcut zaten. Buradan da indirip tarayıcınıza ekleyebiliyorsunuz. Fiyatlarına bir bakalım. Bu da geliştiricinin sayfası. Geliştiricinin sayfası bu şekilde. Hemen bir fiyatlarına bakalım. Fiyatları da arkadaşlar bu şekilde bakalım. Aşağı doğru inelim. Nerede gösteriyor mu? Bu şekilde gösteriyor. Bakın işte ücretsiz olanı var. Hobi kısmı var, profesyonel ve bir iş için var tabii ki. Biz tabii ki ücretsiz versiyonuyla incelememizi yapacağız. Tabii ki fiyatlar arttıkça da daha değişik şeyleri de geliyor. Özellikler falan da geliyor açıkçası. Sayfasına girip de inceleyebilirsiniz. Gene geliştiricinin sayfasının linkini videonun açıklamalar kısmında olacak. Şimdi ben bu eklentiyi nerede kurdum? Bir tane haber sitesi oluşturmuştuk. Sektör videolarında var arkadaşlar. Nasıl haber sitesi oluşturulur? Bununla ilgili video hazırladım. Kanalda zaten duruyor. Yukarı karta koyacağım. Oradan seyredebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Haber sitesi nasıl oluşturulur? İşte böyle bir şey oluşturmuştuk. Böyle inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada şimdi içerik olduğu için, fazla içerik olduğu için buraya ekledim eklentiyi. Burada test ettim. Hemen bir tane girelim. Bir içeriğe bakalım. İşte haberimiz bu şekilde. Bakın 3 tane yazdır buton geliyor. Yazdır, PDF ve e-kitap. Şimdi ben hiçbir ayar yapmadım. Varsayılan ayarlarla zaten hiçbir şeye dokunmadım doğru dürüst. Yalnızca bu butonları göster ve nerede göstereceğini işte içeriklerde mi sayfada mı diye onu seçtim. Başka bir şey ayarlamadım. Yoksa farklı düzenekleri var. Seçenekler var mesela işte yazdırma şekline bastığınızda bakın şimdi bu şekilde başlatıyor. İçerik yükleniyor diyor. Bakın şimdi böyle size hazırlıyor bunu. Bu şekilde mesela çıktı alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın yazdırma dediğimde buradan direkt benim yazıcımı seçecek ve bu şekilde bir çıktı alacak. Şimdi normalde mesela şimdi onu da göstereceğim gerçi hemen. Normalde biz tarayıcımızdan bir çıktı alırsak nasıl gösterecek bize? Hemen ona da bakalım. Yazdır diyorum. Bakın bu şekilde saati yani bunları biz istemiyoruz. Yalnızca içeriğin işte resmini istiyorsak resmi ya da işte başlığı ve içerik hakkındaki bilgiyi istediğimiz için bu fazlalıkları istemiyoruz arkadaşlar. Ya bunu da nasıl kapatacaksınız? Nereden kaldıracaksınız? Kaldıramazsınız. Bu tarayıcının direkt
size vermiş olduğu yazdırma seçeneği. PDF'e bakın ya da PDF'e bakalım şimdi. Bakın bu da PDF şeklinde, PDF'e yazdır dediğimde gene yazıcıyla aynı şekilde oluyor baktığınız zaman. Ama bakın böyle renklendi. Gerçi benim yazıcım siyah beyaz olduğu için de ondan siyah beyaz göstermişti de. Bakın PDF şeklinde de böyle. Ama bunları bile kaldırabilirsiniz. Bakın bunları özelleştirebilirsiniz yani. Eklentinin seçeneklerinde var. E-kitaba bakalım bir de. Gerçi ben e-kitap çıkardım mı? Çıkarmadım herhalde bir tane. Neyse e-kitap olarak bakalım. Yazdırmaya hazır diyor. Şimdi burada tarayıcıya eklediğim eklenti devreye giriyor arkadaşlar. Bakın şimdi yazdırmaya hazır diyor mesela. Şimdi şu eklenti direkt olarak içeriği e-kitap, EPUB yani dediğimiz uzantıya çeviriyor arkadaşlar. Şimdi bir de bunu okumam için bir eklentim var. Bu eklentiyle de bakın şimdi hemen bu şekilde bakın okuyabiliyorsunuz ama şurada tabii ki localhost olduğum için bir hata veriyor zaten herhalde büyük ihtimalle. Böyle tabii bir tane içerik için yaptım ben bunu ama komple mesela siteyi yapsaydım yani sitedeki içerikleri yapsaydım çok fazla olacaktı. Resim yok burada. Baktığınız zaman herhangi bir şey yok. İçerikleri tabii ayarlamanız lazım. Bakın şunları falan kaldırdığınız zaman yalnızca içeriği aldığınız zaman bunlar çıkıyor zaten. Neyse onları zaten test edeceğiz. Ben deneme olarak gösterdim şimdi de. Bunları kapatalım. Bu da arkadaşlar işte EPUB'la ilgili zaten geliştirici burada bizi yönlendiriyor. Buraya yönlendiriyor. Bu sayfayı yönlendiriyor. Burada eklentileri var zaten. E-kitaba çevirme eklentileri. Yani tarayıcıya ekleyeceğiniz uzantılar arkadaşlar. Chrome için, işte Mozilla için, Edge için, Safari için. Buradan zaten seçiyorsunuz. Direkt tarayıcınıza kuruyorsunuz zaten. Geçelim kurulumumuzu yapalım. Gene dediğim gibi bir haber sitemizde yapacağız bunu. İnternette şu an yayında olan bir haber sitemizde yapacağız. Orada deneyelim ve ayarlarına bir bakalım. Kurulumuna geçelim. Haber sitemize kuracağız arkadaşlar gene. Bu da internette şu an kurduğum bir haber sitesi. Burada deneyeceğiz. Tabii ki dediğim gibi içerikler olduğu için burada deneyeceğiz. Hemen kontrol paneline geliyorum. Eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti ekle diyorum. Arama kısmına eklenti yapıştıralım. Gördüğünüz gibi ilk başta zaten çıkıyor. Kuracağım ve etkinleştireceğim. Eklenti kuruldu. Etkinleştirdik. Şimdi şunları bir atlayalım hatta olmazsa şöyle bir geçelim. Burada zaten 3 tane seçenek veriyor da. Eklentinin Türkçe dil dosyası var arkadaşlar. Çevirdim. Onu bir yükleyeceğim. Ondan sonra da tekrar ayarlarına geçeceğiz arkadaşlar. Eklentinin Türkçe dil dosyasını yükledim. Hemen bir hatırlatma yapıyorum. Burada bir uyarı yapayım size. Dil dosyasını forum sayfamdan indirdikten sonra eklentiyi Türkçeleştirmek için Loco üzerinden yüklediğinizde sistem klasörüne yükleyin arkadaşlar. Geliştirici klasörüne yüklemeyin çünkü o zaman çevirmiyor. Sistem klasöründe bakın sol tarafta bloğumu yazdır şeklinde Türkçeleşiyor. Onu da hatırlatayım. Çeviriyle ilgili videom var arkadaşlar kanalda. Karta koyacağım, oradan seyredebilirsiniz. Dil dosyasını da forum sayfamdan maxentbet.com sitemizin forum kısmından indirebilirsiniz ücretsiz. Direkt eklentinin ayarlar kısmından bir başlayalım. Ayarlarını bir yapalım şöyle. Bakalım. Şimdi ayarlar kısmına geldiğinizde bakın bloğumu yazdır ayarlar demiş. Ön uç yazdırma düğmeleri. Bu içeriklerimizin mesela örnek olarak şöyle hemen bir içeriğe de girelim bakalım. Bu kısımda bize yazdırma seçenekleri verecek. Yani 3 tane buton verecek aslında. Bir yazdırma, bir PDF'e bir de e-kitaba çevirme şeklinde bize seçenek verecek. Nerede yani nelerin yazdırılmasını istiyoruz arkadaşlar. İçeriklerimiz nerede? Gönderilerde tabii ki. Sayfalarda eğer sayfada paylaşıyorsanız sayfalarınızda yazdırılmasını istiyorsanız sayfaları da seçebilirsiniz. Ben yalnızca gönderilerin yazdırılmasını istiyorum. O yüzden de gönderilerde gözüküyor. Hatta şöyle de kaydediyorum. Hemen de bir bakalım. Şöyle şunu bir ön belleği temizleyelim. Bakın bu şekilde 3 tane buton geliyor. Yazdırma dediğim gibi eğer yazıcınız varsa buna bastığınızda direkt yazıcınıza bağlanır. Bakın şimdi hazırladı. Yazdırmaya bastığımda PDF olarak ya da yazıcıya artık yazıcınızın özelliğine göre böyle bir çıktı alabilirsiniz. Hemen geri döndüm. PDF'te de bakın yine aynı şekilde bastığım zaman PDF'e yazdır dediğimde şöyle seçtim PDF olarak kaydet dediğimde bakın PDF olarak böyle bir çıktı alabilirsiniz, kaydedebilirsiniz. Bir de e-kitap olarak var. E-kitaba bastığımda bakın şimdi. Tabii bu e-kitapta okuyabilmeniz için yani kayıt yapabilmeniz için tarayıcımızın kullanması gereken 2 tane eklenti var. Uzantı var aslında. Biri EPUB için işte EPUB. Biri de okuyucu EPUB'ı okuyabilmek için. Buna bastığımda bakın şimdi direkt olarak EPUB data olarak kaydedecek. Bakın çevirdi ve EPUB olarak kaydetti bilgisayarıma. Ve ben bunu okumak istediğimde gene bir tarayıcı özelliğiyle fark etmez
bir ton böyle tarayıcı uzantısı var, eklentisi var. Tarayıcınızın artık bulacaksınız, tarayıcınıza ekleyeceksiniz. Gerçi geliştirici burada yönlendirdiği bir sayfada işte Google'un Mozilla'ya, işte Firefox yani Edge, Safari için burada tarayıcıları ekleyebiliyorsunuz diyor yani. Geldik, seçelim. Seçtik mi hatta? Seçmedik değil mi? Seçelim. Hep abi şunu bir alalım mesela bu şekilde. Tabii bunları özelleştirebilirsiniz. Bunlar ücretsiz olduğu için bakın bu geliştirici, uzantının geliştiricisi bizden bir bağış falan istiyor, bilmem ne falan, işte hani böyle bir şeyler var. Ama çalışıyor mu? Çalışıyor tabii ki. Bunları tabii ki özelleştirebiliriz. Bunları kaldıralım şöyle. Tekrar geri gelelim. Gönderilerde istiyorum. Yani bu düğmeler, butonlar gönderilerde gözüksün. Ondan sonra yazdırma düğmelerini açık göster demiş. Yönetici yazdırma düğmeleri, bakın düğmeleri. Şimdi ben sistemdeki içerikleri de kendim için de yazdırabilirim. Yani kendime bir yedekleme yapabilirim. İcabında dijital yedekleme yapabilirim. Onun seçenekleri, ayarları, işte yazılar, sayfalar, ortam, hepsi, baskı malzemeleri, bilmem ne, yazdırma biçimleri. Dijital 2 tane zaten. Dijital PDF ve yazdırmaya hazır PDF olarak 2 seçenek veriyor size. Düğmeleri özelleştir dediğimde şu düğmelerin özelleştirilmesi arkadaşlar. Burada işte yazdırma, PDF ve e-kitap olarak zaten 3 tane var. Buradan da seçenek, yani şu kısımda aşağıda ya da yukarıda gösterebilirsiniz. İçeriğin üstünde ya da içeriğin alt kısmında. Yani şurası üst kısmı ya da burada alt kısımda göstermek isteyebilirsiniz. Onu ayarlayabilirsiniz. Burada da mesela seçeneklere bastığınızda yazdırma, yani o düğmeye bastığında nelerin gözükmesini istiyorsanız, site başlığı, işte sloganı kaldırsın, site başlığını da kaldırsın, site URL'sini de kaldırsın, basıldığı tarih de kaldırsın. Bakın, yazdırılacak başlık içeriği, bunlar kaldırılsın. Yazdırılacak içeriği yayınla, başlık kalsın. Yayınlama tarihi size kalmış. Kategorileri kaldırabilirsiniz. Bakın, bunları da ekleyebilirsiniz ayrıyetten. Boş olanları da eklenebiliyor. Sayfa düzeni, her gönderi yeni bir sayfada başlar demiş. Gönderileri her zaman yeni bir sayfada başlamaya zorlayıp zorlamayacağız. Bunu yapmak sayfayı daha okunaklı hale getirir. Ancak daha fazla kağıt kullanır diyor. Şimdi baskı yaparsanız tabii ki çok fazla kağıt kullanır. Ama dijital olarak PDF'i alacaksanız bence bu mantıklı. Seçmek mantıklı yani. Şimdi biz PDF olarak bastırmayacaksam, ben dijital baskı olarak tutacaksam, ileride kağıt, tabii ki kağıda dökeceksem bu işi, biraz fazla kağıt alacak ama daha düzenli olacağını düşünüyorum açıkçası. Ben gene seçeceğim bunu. İşte sütunları var. 1 sütun ya da 2 sütun yapabilirsiniz, bilmem ne falan, bunları işte. Yani ayarlar kısmı bu şekilde arkadaşlar. Köprüler var. Firefox ve Safari'de oluşturulan PDF'ler köprüleri otomatik olarak kaldırır. PDF'in köprüler içermesini istiyorsanız lütfen başka bir tarayıcı kullanın demiş. Yani biz Opera kullanıyoruz. Bizde demek ki tarayıcılar çalışacak. Sorun giderme demiş. Burada da sorun olursa sıralanmış kısa kodları dahil et demiş. Satır içi JavaScript demiş. İşte işleme sonrası bekleme süresi falan demiş. Yani bu şekilde ayarlarınızı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Bunu da kaydettim. Hatta şu şeyi de bir özelleştirelim. E-kitabı da özelleştirelim. Site başlığı kaldıralım. Bunu da kaldır. Başlık kalsın. Site başlığı kalsın. O da yok, göstermesin. Başlık, yayınlanma tarihi, kategoriler. Tamam, bunlar kalsın neyse. Yok, şunu gerek yok. Her gönderi 20 sayfada başlar. Yok, gerek yok. Bu şekilde olsun. Tamam. Onu da böyle kaydedeyim. Şimdi ayarlarımızı hemen hemen yaptık arkadaşlar. Eklentinin diğer menülerine bir bakalım. Pro baskı. Yeni proje ekle demiş. Pro print hakkında. Burada ücretsiz olarak yazdığı veya Print My Blog Pro'nun tüm özellik kullanmak için yükseltebilirsiniz demiş. Kaliteli belgeler demiş. Yeni proje ekle diyorum. Dijital PDF ya da yazdırmaya hazır PDF. Şimdi dijital PDF diyeyim. Şöyle bir test diyeyim bakayım hatta. Test. Tamam. Gönder ve devam et diyorum. Şimdi nasıl bir kapak olsun? Bu tasarımı kullanın, bu tasarımı kullanın, bu tasarımı kullanın. 3 tane seçenek verdi bize. Böyle bir tasarım kullanabiliriz. Klasik dijital PDF ya da bu şekilde, ne diyor? Mayor Magazin demiş. Yani 2 sütunlu bu herhalde, ondan. Böyle bir şey kullanabiliriz. Ya da bu şekilde bir şey kullanabiliriz. Bunları da özelleştirebiliyormuşuz hatta. Bence bu daha iyi. Bu tasarımı kullanın. Burada çünkü kapak başında şey var. Hatta bakın burada nasıl yapacağınızı da anlatıyor. Bakın title, evet, gönderiler, mevcut içerik, filtreleri göster. İsterseniz bunları tümünü seç. Hepsini seçip ya da farklı yani nasıl diyeyim, belli konuları almak istiyorsanız buradan belli konuları bu tarafa attığınızda onları yazdırır dijital baskı olarak. Ne diyor?
Evet, tüm sayfa içeriği tamam. Seçili öğeleri buraya aldık. Buraya şöyle bir başlığa bir bakalım. 404 diyor. Neyse değiştiririz sonra da, o önemli değil. Kaydet ve devam et diyelim. Bir testini yapalım bakalım nasıl bir şey oluyormuş. Ben de merak ettim. Dijital baskı. Kapak sayfası ön sözü. Bakın bir kapak sayfası ön sözü de oluşturabiliyormuşuz. Hatta hemen şuraya bir şey ekleyeyim. Hatta şöyle alacağım. Şunu alacağım. Kopyalayacağım. Şöyle bir şey olsun. Tamam. Kaydet ve devam et diyorum. Dijital PDF. Tamam, tasarımı değiştir. Tasarımı özelleştir. Başlığı veya biçimi değiştir. Bakın yani çok fazla seçenek var ya. Oluştur diyorum. Neyse bir oluştursun bakalım nasılmış. Evet, projemiz testti. Ön sözü. Bakın bu şekilde bir dijital baskı aslında. PDF şeklinde bunları gayet başarılı bence, yani güzel. Kendimiz için bunu mesela yedekleyebiliriz arkadaşlar. Yani paylaşabilirsiniz de aslında. Böyle bir şey yapıp da paylaşma imkanı var ama tabii bunları biraz düzeltmeniz lazım. Pro baskı. Mesela tekrar pro baskıya geldiğimde bakın burada oluşturduğumuz projeye gözüküyor. Şimdi tüm baskı malzemeleri demiş. Bakın dijital PDF, şöyle yaptığımız işlem vardı ya arkadaşlar. Table of Contents. Hızlı yazdırmaya hazır PDF olarak göstersin bakayım bir de. Yine aynı mı? Aynı. Bu şekilde hızlı baskı. Hızlı baskı da bizim gene sitemizde yedeklemek için ya da kendimiz için arkadaşlar. Mesela sitedeki içerikleri oluşturup bir EPUB oluşturup insanlara gönderebiliriz okumaları için. Çevrim dışı okuyabilmeleri için. Daha fazla yazdırma seçeneği göster demiş. Şimdi kağıt olarak yani yazıcıdan çıktı alma şeklinde gönderiler en eskiden en yeniye doğru yayınlanmış olanlar. Bunu boş bırakırsanız komple sitenizi bu şekilde yazdır, kağıt olarak aynen fiziksel bir kopyasını yazdırıyor. Baktığınız zaman etiket var bilmem ne ayarlarında, işte buradan gene nelerin gözükmesini istiyorsunuz istemiyorsunuz o şekilde kaldırabilirsiniz. Yani bir tane, şu an kaç tane var, 50 tane falan var herhalde bizde içerik. Biraz uzun sürebilir gerçi ama dijital EPUB'a bakalım. Yani kağıt olarak ve dijital PDF olarak tamam, geçelim şu EPUB'a bakalım. EPUB olarak bize bir çıktı oluştursun. Sayfa her gönderi yeni bir sayfada başlar demiş. Şunu kaldıracağım. Başka ne var? Mesela site başlığı kalksın. Bu da kalksın. Site URL'si kalksın. Kullanılan filtreler kalksın. Basılı tarih. Yani bunları göstermesin. Başlık, yayınlanma tarihi, öne çıkan resim, içerik tamam. Bu şekilde. Bakalım. Şu an komple sitedeki içerikleri arkadaşlar. 84 tane içeriğimiz varmış. 84 tane içeriği EPUB'a çevirecek. Yani dijital kitaba çevirecek. Öyle diyeyim size. Şu an çeviriyor. Şu an bu şekilde çevirdi kategoriler. Yani şu tarihi de kaldırabiliriz icabında. Yani isterseniz böyle. Evet, çevirdi. Şimdi şöyle bir EPUB'a çevirtelim. İndirme engellendi. Niye? İndirme engelleme. Bakalım. Evet, EPUB'a çevirdi. Şimdi bunu bir okuyalım. Bunda da şu ayarlara bir bakalım. İnternet sitesi kitap şeklinde, tüm genişte bu şekilde ya da internet aşağıdan yukarı e-kitapları daha yavaş açıyor. Yazı yüzleri yükle demiş, bilmem ne, soldan sağa internet sitesi şeklinde. Neyse böyle olsun bakalım. İnternet sitesi şeklinde diyor. Bu şekilde tamam. Bakın bunda da resimler yok tabii ki. Şimdi tabii ekran büyük olduğu için böyle biraz tuhaf gelebilir size ama ya bunu cep telefonundan falan ya da tabletten daha farklı tabii olur. Hatta şöyle bir şey yapalım. Öğeyi denetle diyorum. Bakın şu an cep telefonunda. Videonun başında söylediğim gibi yani bu olay ne olur? Çevrim dışı internete bağlanmadan EPUB dosyalarını telefonunuza ya da tabletinize indirdiğinizde, işte yolda, seyahatte neredeyseniz bu şekilde çok rahat da internet olmadığında da okuyabilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya e-kitap işte açıkçası. Resimler yok tabii ki sonuçta ama konu başlıkları ve içerikleri öyle bakın bayağı varmış. Tablette de bir bakalım. Bir şekilde tablette de uzantı, yani tarayıcınızın eklediğiniz uzantıyla da alakalı biraz. iPad Pro, iPad Air. Ayarlardan mesela değiştirebilirsiniz ama
Yani tarayıcınıza şu eklediğimiz mesela eklenen uzantılarla alakalı biraz da. Yani kullanışlı mı? Bana sorarsanız seçeneklerine baktığınız zaman çok farklı, çok fazla seçenek var. Kullanışlı. Hem kendiniz için hem de sitenize gelen ziyaretçiler için bence gayet kullanışlı. Tasarımlara bir bakalım. Tasarımlarda da böyle bakın dijital PDF, yazdırmaya hazır PDF demiştik. Buradan da mesela varsayılan olarak şunu seçiyor. Yani şunu seçtim, varsayılan yap dedim. Bakayım bunu varsayılan olarak bunu yaptı mesela. Bunları da özelleştirme imkanınız var. Bakın ücretsiz sürümüyle yapıyorsunuz bunlar arkadaşlar. Ücretsiz sürümüyle çok fazla seçenek vermişler size. Classic Word, dosya, Microsoft Word, bilmem ne filan, cartçut demiş. Satın alma gerekli diyor. Profesyonel bir planla sınırsız Word bölgesi oluşturun demiş. Bunda da satın alma gerekli diyor. Bunlar da yok bakın. Onlar ücretli sürümde varmış yani. Ayarlara baktık. Yardımda da zaten geliştiriciye yazıyorsunuz. Size işte artık dönüş yaparsa diyor. Başka atladığımız bir kısım var mı? Yok herhalde. Ayarlar. Evet. Herhangi bir şey yok. Yani biraz böyle kurcalamanız lazım. Ayarlarına bakmanız lazım açıkçası. Eklentiye inceledik. Baktık. Dediğim gibi karşıma çıktı. İlginç bir eklenti geldi. Sırf böyle normal varsayılan bir yazdırma eklentisi değil de çeviri PDF'e falan çeviri eklentisi değil de seçenekleri bol özelleştirilebilen bir eklenti olduğu için ilgimi çekti aslında biraz incelediğimde. Gayet de hoşuma gitti. Güzel de çalışıyor. Tarayıcınıza ekleyeceğiniz eklentiler, uzantılar işte onların gerçi videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim, linklerini ekleyeceğim. Kullandığınız tarayıcının artık eklenti mağazalarında bulabilirsiniz arkadaşlar. Ona göre eklersiniz tarayıcınıza. Yani ne Safari kullanıyorsanız ya da Opera kullanıyorsanız, Chrome kullanıyorsanız ona göre EPUB çevirici ve okuyucu olarak eklemeniz gerekecek tarayıcınıza. Telefonda, tablette ya da işte bilgisayarda neyse artık. Onu yapmanız gerekiyor. Hoşuma gitti. İnceledik. Umarım da faydalı olur. Böyle içeriği çok fazla olan sitelerde kullanılabilir. Yemek tarifi sitelerinde özellikle mesela böyle orada okuyup da sonra bilgisayarınıza tabletinize cep telefonunuzu alıp tekrar çevrim dışı internete bağlanmadan da mesela okuyabilirsiniz. Yemek tarifini yaparsınız işte ne bileyim. Böyle şeyler işte. Buraya kadar seyrettiyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu da faydalı bulduysanız lütfen bir beğeni atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.